Hoş bulduk. Evet. Evet Yonca Hocam, bugün tekrar bir webinarla daha bir aradayız. Bugün de İç Eğitmen Gelişim Yolculuğunda birlikte olacağız burada katılımcılarımızla beraber. Ne kadar güzel ki hep böyle gündemi yakalayan bir konuyla her ay Lunch and Lead webinarlarında birlikte oluyoruz. Hatta şöyle bir hemen bir şuradan bir geçiş yapalım. Yani fazla gittik. Bugün de Lunch and Lead Webinar serisinin 12.siyle beraberiz. Tekrar birlikteyiz ve biz Lunch and Lead webinarlarıyla pandemi süresince gündemde insan gelişimi kısmındaki önemli konuları masaya yatırdık ve yaklaşık olarak da 550 firmadan katılımcılarla bu platformda bir araya geldik. Bu bizim için çok sevindirici ve mutluyuz ki sizlerle bu platformda sık sık bir araya geliyoruz. Evet, şöyle bir baktığımızda bugün 12.si dedik ve bu 12. webinarda da Yonca ile ben konuşmacı olarak burada yer alacağız. Şöyle bir düzende aslında ilerleyeceğiz. Lütfen hani sohbetten de hem interaktiviteyi sağlamak hem de sizin görüşlerinizle ilerlemek anlamında sohbet kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bu bizi çok sevindirir. Sorunuz varsa da yine sohbet bölümüne yazarsanız da biz bunları da iki eğitmen olduğumuz için aynı anda takip etme şansımız olacak. O zaman istersen Yonca ben hızlıca şöyle bir kendimi tanıtarak başlayayım. Olur. Ne dersin? Olur, Süper. tabii ki. İsmim Karin Işıkçı. Dale Carnegie Akademi'de 6 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Aynı zamanda koçluk sertifikası sahibiyim. Ve Dale Carnegie Türkiye ve Hollanda operasyonlarının da pazarlamalarından sorumluyum. Öncesinde de ağırlıklı olarak kurumsal alanda da ilaç sektöründe çalıştım. Pazarlama alanında, satış ve pazarlama alanında. Evet Yonca, sendeyiz. Evet, Karin hocamla ben dönemdaşız. Ben de 2015 yılından beri Dale Carnegie'de eğitmenlik yapıyorum. Bununla birlikte ICF onaylı koçum. Hem Dale Carnegie'de hem bireysel hayatta koçlukta yapmaktayım. Aynı zamanda şirket tarafında, ofis içinde müşteri deneyimi danışmanlığı ve katalog kanalı pandemiyle birlikte hayatımıza giren ve bazı değişimler sonrası katalog kanalı eğitimlerinin süreçlerinden de sorumluyum. Benim de önceki iş hayatım daha çok farklı sektörlerde insan kaynakları alanında işe alım ve kariyer yönetiminde geçti. Bugünkü konu o yüzden de biraz özel aslında. Hem insan kaynakları gözünden hem de eğitmenlik gözünden birlikte bakacağız. O yüzden tekrardan hoş geldiniz. Güzel, harika. Aslında kendi sürecimizi de birazcık işin içine katacağımız için ayrıca benimseyeceğimiz, yani çok burada heyecan duyduğumuz bir webinar. Şöyle, o zaman hızlıca şöyle bir Training Zone'da Ocak 22'de online yayınlanan bir dergi ve bu derginin bir makalesinde hepimizin ilgisini çok önemli çeken bir konu var. O da şu: artık kaos süreciyle hayatımızın çok içine giren kriz ve belirsizlik kelimelerini aşmak için öğrenme deneyimi yaratmanın ve know-how'ı bütün şirketin her aşamasına, her kademesine yaymanın önemini vurgulayan bir aslında bir söylem ve bunun aslında yapıldığı kurumlarda özellikle ani dalgalanmalar karşısında dayanıklılığın da arttığını bizlere gösteriyor. Güzel ki öğrenme deneyimi ve o know-how'ı yayabilmenin de bu webinarımızda aslında önemli bir çıktısını oluşturduğu için isterseniz gelin webinarımızın hedeflerine bir bakalım. Evet, hedeflere baktığımızda aslında biraz daha gündemi konuşacağız. Neden? Çünkü artık 2 yılı tamamlıyoruz bu pandemi süreciyle birlikte. Mart ayında 2 yıldır böyle bir sürecin içindeyiz. Büyük değişimler yaşadık, farklılıklar gördük. O yüzden şirketlerin bu dönem ve sonrasında gelişim ihtiyaçları ile ilgili neleri ortaya koymaları gerekiyor, neler yapmaları, nelere bakmaları gerekiyor. Bir onu konuşacağız. Bir taraftan da iç eğitmenlik gündemde olan bir konu. O iç eğitmen gelişim yolculuğunu nasıl tasarlıyoruz?
Neler koyuyoruz içine? Çünkü bazı yaşadığımız ya da planlamadığımız ve onun sonrasında da elde ettiğimiz sıkıntılı sonuçlar olabiliyor. O yüzden de gelin biraz iç eğitmenlik yolculuğunda stratejik olarak neleri daha iyi yapmalıyız? Biraz onun farkına varalım, değil mi Karin Hocam? Ne dersin? Tam da bunun farkına varabilmek için de ihtiyaçları da biraz ortaya koymak lazım. O zaman insan kaynağı gelişiminde yeni beklentiler neler? Aslında baktığımızda karşılama kısmından daha amaç odaklı bir gidiş olduğunu görüyoruz. Hani bunu ben birazcık daha bir bitki yetiştirmeye benzetiyorum. Nasıl ki bir bitki yetiştirmek önceki beklentilerde onun suyunu, gübresini, zaman zaman toprağını değiştirmekten ibaretti. Ancak günümüzde baktığımızda bu bitkinin daha büyüyebilmesi için belki toprağını komple değiştirmek, ortamını değiştirebilmek, rüzgara karşı o bitkiyi korumak, bir dalı kırıldıysa onu destekleyebilmek gibi burada birçok noktanın ön plana çıktığını görüyoruz günümüz beklentilerinde. Ve artık bu insan kaynağının, yani bu insan kaynağının bu yeni beklentilerini karşılamak da İK'nın ve eğitim bölümlerinin sorumluluğunda. Ayrıca bunu da tepe yönetim de dahil olmak üzere herkes bu ihtiyaçta, herkese de yaymak zorundayız. Peki o zaman hani böyle bir fotoğrafın ardından Yonca, değil mi? Her şey çok net, yeni yetkinlikler çok belirlenmiş durumda. Ne dersin, artık yavaş yavaş konuya biraz ısınalım mı? Bakalım ne adımlar var? Evet, biraz girelim, biraz da iç eğitmenliğin önemini ortaya çıkaracak bir konuya geçelim. Çünkü bu beklentileri karşılayacak taraf hem şirket içindeki iç eğitmenler, tabii ki şirket dışından da destekler alıyoruz. Sonuçta biz de danışmanlık firması olarak birçok kurumla güvenilir iş ortaklığımızı sürdürüyoruz. Ama bir taraftan da iç eğitmenlerin organizasyonlarımızın içindeki yeri nedir? Neye fayda sağlıyorlar? Onu da biraz daha İK'lar olarak, eğitim bölümleri olarak o stratejik planın içinde bile öne çıkarmak gerekiyor. Çünkü en önemli şeylerden biri, özellikle de ben eğitimlerimde de fark ediyorum, eğiticinin eğitimlerine gittiğimde, bir iç eğitmen aslında kurum içindeki dinamiklere çok daha fazla hakim oluyor ve böylelikle bir eğitim verdiği zaman o kişileri eğitim içerisinde doğru kanallara daha iyi bir şekilde verdiği örneklerle adresleyebiliyor. Onu izleyen, dinleyen katılımcılar tarafında nasıl daha mutlu çalışanlar ya da bağlılığı arttıran çalışanlar yaratıyor? Oradaki etkisi de şu, kendisi o şirketin içinde zaten bir uzmanlaştığı ve bir titri olduğu için onu görenler biraz daha ilham alıyor. Zaman zaman rol model alıyorlar iç eğitmenleri. O yüzden de yaptıkları iş konusunda nasıl daha öteye taşıyabiliriz? İşte o performansımı nasıl daha fazla arttırabilirim şeklinde bir tutuma sahip oluyorlar. O yüzden bence iç eğitmenler çalışanların performansını arttırmada, bağlılığını arttırmada etki yaratıyorlar. Biraz daha o yetkinlikler ve tutundurma tarafında ya da sürdürülebilirlik tarafında iç eğitmenlerin yaptığı hem aktarım hem o eğitimi en iyi şekilde aktarma tarafında organizasyona sağladığı gelişimi, katkıyı lütfen unutmayalım. Çok çok değerli. O yüzden de aslında biraz daha neler oldu mevcut durumda onu bir duyalım. Organizasyonlarda iç eğitmenlik ne durumda? Senden onu duyalım Karin. Kesinlikle onları duymadan önce de hani Dale Carnegie'nin evrensel prensiplerinden bir tanesi bize şunu söylüyor. Hatta 24. prensibinde eleştirmeden önce kendi hatalarınızdan söz edin diyor. Evet, burada biz bizeyiz. Hani genel olarak baktığımızda hatalarımıza geçmeden önce bu grup hani nasıl bir ihtiyaçla geldi ve sonra da neleri hatalı yapıyoruz beraber gözden geçirip üzerinden doğru için neleri yapmamız gerektiğine bakalım. Şimdi sizlerle beraber bir anket düzenledik. Kayıt esnasında sizden görüşlerinizi aldık ve şöyle bir sonuç çıktı. Çok heterojen,
İç eğitmen kısmında farklı farklı sayıda eğitmeni olan kurumlarla bir aradayız. En burada heyecan verecek kısma baktığımızda da iç eğitmen sayısını artırmayı hedefleyen bir grupla beraberiz. Aslında tam olarak webinarımızın hedefini karşılayan bir grupla birlikteyiz burada. Ve şöyle baktığımızda yarımıza yakını da şu anda iç eğitmenlik sisteminin henüz şirketlerinde yapılandırılmadığını söylüyor. Yani %46'mız böyle bir sistemimiz olmadığını söylediği için de gelin o zaman hatalarımız neymiş ve burada hatalardan öğrenmek en doğru yöntemlerden bir tanesi olduğuna göre sırayla bir bunları gözden geçirelim. Evet, hata 1. Hemen gülüyoruz değil mi burada? Hani belki burada katılımcılar da kendilerini çok işin içinde hissedecekler. Eğitmenlik konusuna hevesli adayların uygun aday olacağına inanmak. Yonca Hocam, eğitimlerde de sana geliyorlar mı böyle eğitimin hemen ardından ben de eğitmen olmak istiyorum hevesinde olan kişiler? Tabii, Ne dersin olmaz bu mı? konuda? Olmaz mı? Aralarda yakalayanlar, mail atanlar, eğitmenlik, hani bizim yaptığımız eğitmenlik tarafına baktıklarında tabii ki çok heyecan verici, çok insanları heveslendiren bir meslek bir taraftan da. Tabii bu heves kısmı, unutmayalım, geçici bir heves olabiliyor zaman zaman. Çünkü iç eğitmenlik aslında ilave bir sorumluluk. Sonuçta şirket içinde yaptığımız, uzman olduğumuz, hakimiyetimizin olduğu bir iş var zaten. Bir taraftan da bu ekstra bir iş olarak gelecek bir görev. Bu görev ve sorumlulukların ne olduğu netleştirilmediği zaman ne oluyor Karin Hocam? Orada bir kayıp yaşıyoruz tabii bu sefer. Kesinlikle. Yani motivasyon düşüyor. Yani o hevesi bir daha tekrar yukarı çıkarmak da çok zorlaşıyor. Aynen, çünkü bir taraftan da şunu çok vurguluyoruz. Bizler de hep eğitimlerimizde söylüyoruz. Eğitim anlatmak değildir. Şimdi herkes zannediyor ki sahneye çıkayım, bildiğim konu var zaten, uzmanım bu konuda, onu anlatayım. Maalesef öyle olmuyor. O heves bir süre sonra işte hafta sonları eğitim vermeye geldiğimizde, şirket içinde olduğumuz için hafta içi çalışmışım, hafta sonu bana eğitim yazılmış iç eğitmen olarak. Bu sefer başlıyoruz yavaş yavaş sorgulamaya. O yüzden de biraz daha o hevesi kırmayacak şekilde planlamaların yapılması lazım. Hemen yine bizim tarafa bakalım. Dale Carnegie tarafında bizler bir assessment, sertifikasyon süreçlerinden geçiyoruz. Aslında orada bile o kişinin bu işi ne kadar yapmak istediği ortaya çıkıyor. Hani ne yapmak gerekiyor tarafında bunu söyleyebilirim ben naçizane. Güzel, aslında baktığımızda tam da ben de bu noktada şunu söyleyeceğim. Hani Dale Carnegie eğitimlerinin temelini oluşturan bir performans değişim, dönüşümden bahsediyoruz. Bunu bir döngü üzerinde gösterdiğimizde de aslında her şey tutumla başlıyor. Ki bu tutumun içerisinde o heves ve istek çok önemli bir tetikleyici. Harika. Hani bu tutum ve istekle geldiğini düşündüğümüzde iç eğitmen olmasını istediğimiz kişiyi bir sonraki aşamaları pas geçtiğimiz zaman, ki bunlar nedir? Hani o bilgiyi, beceriyi ona katmak. Bunları pas geçtiğimizde maalesef sonuca ulaşmak, kurum içinde başarılı bir Karin Hocam. evet. Konusunda uzman olduğunu düşündüğümüz kişileri de iç eğitmen olarak belirlemek gibi bazen hataya düşebiliyoruz. Burada aslında şöyle de bir durum var. Teknik anlamda özellikle ihtiyacımız bu yöndeyse, yani bir teknik kişinin aslında burada o yetkinliği ve deneyiminden dolayı iç eğitmen olmasını istiyorsak, bu kişi tamam iç eğitmen olabilir şeklinde hızlıca bir karara varıyoruz.
Şimdi böyle durumlarda da aslında baktığımızda e, önemli sıkıntılar olabiliyor. Örnek vermek gerekirse bazı eğitimlerimizde bizim hemen yanımıza geliyorlar. Hocam ne kadar güzel interaktivite sağladınız. Hatta online eğitimlerde bile biz bunu çok duyuyoruz. Ya hiç zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Nasıl böyle işin içinde bizi hissettirdiniz gibi. Şimdi burada çok önemli. Hani teknik kısımda çok başarılı olan kişilerin dahi aynı şekilde bu interaktivite kısmında da yetkinliklerini mutlaka geliştirmek lazım. Aksi takdirde o tecrübelerini en önemli kaynak olan gelişim kısmına dönüştürmekte çok zorlanabiliyoruz. Peki, kesinlikle katılıyorum Karin Hocam. Bir de şöyle bir şey olabiliyor, ben de en çok onu görüyorum. Uzman oldukları bir konuda tabii ki inanılmaz bilgiye sahipler ve o bilginin hepsini vermeye çalışıyorlar. Şimdi o bilgiyi transfer etme tarafında sıkıntı yok ama zaman da kısıtlı. 1 saatlik eğitimleri var ya da 2 saatlik. İnanılmaz uzun PowerPoint'ler hazırlamak ya da bir taraftan o bilgiyi vereceğim diye sadece anlatarak ve katılımcılardan hiçbir şey almayarak, geri bildirim orada ya da onlardan yorum almayarak ilerlendiğinde birazcık şöyle oluyor, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Kitaptan okur gibi ya da PowerPoint'i açıp onun üzerinden okur gibi oluyor. Bu sefer katılımcı böyle kafasında ya soru işaretleriyle ya da ben neyin içinden çıktım gibi bir hisse kapılıyor. O yüzden de evet, uzman olduğumuz konular var iç eğitmenler olarak ama bunu nasıl aktaracağız tarafında donanımlı hale getirmek gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum hocam. O zaman bir hata daha geliyor. O da sadece sunum becerilerini geliştirerek iç eğitmenlerin gelişebileceklerini düşünmek. Ne dersin Yonca Hocam? Hani bu konuda sıkça hani bu anlamda bu gelişimin içerisinde olan bir eğitmen olarak. Hocam sonra bu durumlarda şu oluyor, Kaan Sekban'ın diline düşülüyor. İşte hoca geldi, ortaya bir şeyler attı, oynattı, gitti, öyle yaptı, şunu anlattı, gitti gibi. O yüzden de biraz daha katılımcılar tarafında, onları dahil etme tarafında tamam, çok güzel aktarım yapabiliriz, kendimizi çok iyi ifade edebiliriz, sahnede iyi durabiliriz. Peki içerik? İçerik boşsa o zaman aslında çok da akılda kalmıyoruz. İz bırakan eğitimler yapmamış oluyoruz. Ne geliyor değerlendirme sonuçlarında? İşte güldük, eğlendik, çok keyifli geçti. Hoca çok güzel sundu, anlattı, gitti. O yüzden biraz sunum becerisi kadar eğitimin içeriği, yapısı, katılımcıyı dahil etme tarafını da geliştirmek, hazırlamak gerekiyor. Güzel. Aslında tamamen bu hazırlık içinde kişilerin o hakimiyetini ve becerilerinin tam olarak geliştirilmesi lazım. Aslında şöyle bir Dale Carnegie'nin eğitmen gelişim sürecini burada biraz konuşacak olursak, tabii burada katılımcılarımız diyebilir ki yani siz bir eğitim şirketisiniz ve tabii ki iç eğitmenlerinizin de gelişiminde adım adım hani mükemmel adımlar atıyorsunuz. Çok da detaylı belki bakıyorsunuz diyebilirsiniz. Baktığınızda gelin o adımların tamamını alıp konuşup belki oradan sizin çekebileceğiniz noktaları ortaya koymanız daha kolaylaşıyor. Biz de aslında Yonca Hocam lütfen hani burada beraber bu süreci tadımlamış kişiler olarak eksik kaldığım noktalarda lütfen hani böyle sen de girersen çok sevinirim. İş aslında o hevesle geliyoruz ya biz böyle ama ben eğitmen olacağım aşamasındaki o mülakatla başlıyor. Aslında orada bile biz bir assessment'tan geçiyoruz değil mi? O seçme aşamasında esnekliğimiz ne ölçüde? Bir eğitmen için çünkü en önemli noktalardan bir tanesi o aşamadan itibaren başlıyor. Ardından bir eğitim izliyoruz. Yani bir Dale Carnegie eğitimi nasıl oluyor? Ben bunu çok önemli bir an olarak görüyorum. Neden? Çünkü insan içine dönüyor. Ben de bunu yapabilir miyim? Doğru. Ya da benim istediğim bu mu? Değil mi? Hani burada sorular bir anda uçuşuyor. Ve orada ardından da yaptığımız workshoplarda da bunu biraz masaya yatırıyoruz.
bu acaba nasıl gelişir? Bu programda eğitmen neleri yaptı şeklinde bu değerlendirme workshoplarının ardından artık eğitmenin yetkinliklerini geliştirme süreci başlıyor. Bu süreç içerisinde görevlendirmeler var. Yani burada küçük o modülleri, küçük programları nasıl yapıyor bu kişiler? Bunlarla ilgili o değerlendirmeleri yaptıktan sonra da bunların geri bildirimleri, yine assessment'ları sürüyor. Elemelerden geçiyoruz ve sonrasında tekrar bir yetkinlik bazlı bir gelişim programının ardından da maalesef hala olamıyoruz. Çünkü neden? Artık laboratuvar sınıfı dediğimiz gerçek katılımcının karşısında kendimizi buluyoruz. Ve burada da her şey yolunda gittikten sonra da artık tandemler başlıyor. Yani başka bir eğitmenin yanında programın belli bir noktasını ortaya koyarak tıpkı bir gölge eğitmen gibi gelişimimizi tamamlıyoruz ve artık eğitmenliğe geçiyoruz. Yonca Hocam, bizde bu süreç ne kadar sürmüştü? Hocam yemin ederim 2015 yılına gittim geldim o günlere. 2-3 ay sürmüştü açıkçası. Uzun ama meşakkatli, ama bir taraftan da yani heves ve istekli eğitmenler olarak tabii ki zor ama keyifli bir süreçti. Günün sonunda evet, 2022 buradayız. Güzel. Şirketin içinde de bu sistemi ya da bu dinamiği nasıl kurabiliriz? Zaten onu biraz tartışıyoruz şu anda. Maksat da aslında hatalardan yola çıkarak doğruları nasıl yapabiliriz ona bakmak hocam. Bakalım, devam edelim. Var biraz daha hatalar. Bir hata daha var. Eğitmen gelişimde mevcut ihtiyaçlarla yola çıkmak ve gelecekteki şirket ihtiyaçlarını buna katmamak. Ne dersin Yonca Hocam? Bunu planlamamak. Sonuçlarda bizi nasıl bir sonuca ulaşıyoruz bu durumda? Yani şöyle düşünelim. Şimdi ne oldu? Aslında birçok süreçlerden yıllardır geçiyoruz. Krizler yaşadık, onlar oldu, bunlar oldu. Fakat bu son pandemi olayı mesela tüm dünya genelinde hepimizi etkiledi. Ne girdi hayatımıza? Bir anda sanal ortamlar girdi. Şimdi buna hazırlıklı olmayan şirketler, altyapısı olmayan şirketler bir anda kaldı. Biraz bir duraklama devrine girdik yani. Fakat yine şöyle bir şey var. Bunu global şirketler ya da bunun altyapısına sahip şirketler hızlıca adapte olabildi. Çünkü hep biz eğitmenlik gözüyle bakıyoruz ya, biz mesela sınıf içi eğitmenlerdik bugüne kadar. Yani pandemiye Evet. kadar sınıf içi eğitmenlerdik. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorduk. Sonra bir anda online diye bir şey geldi karşımıza. Ne yaptık ama yine hani senin az önce anlattıklarının üstüne ekliyorum ekstra. Dale Carnegie sanal eğitmenlik sertifikasyonundan geçtik. Çünkü biraz sonra konuşacağız. Bazı yetkinlikler vardı eğitmenlere yönlendirdiğimiz, atadığımız. Onun üstüne artı yetkinlikler geldi. Onları online'da sergileyebilmek için yine sertifikasyondan geçtik ve sonrasında devam ettik. Bunu yapabilen kurumlar yoluna rahat rahat devam etti. Yapamayan kurumlarda biraz durma, nasıl yaparızı ölçme, neler yapabiliriz'i ölçme durumları ortaya çıktı tabii ki. O yüzden biraz hazırlıklı olmak, öngörülü olmak, vizyon sahibi olmak, biraz nereye gidiyoruz, ne yapmamız gerekiyor. Burada da yine önem kazanan noktalardan biri. Kesinlikle. O zaman bir hata daha geliyor. O hatalardan bir tanesi de iç eğitmenlerin şirket içi kabul edilme aşamasını planlamamak. Bunu aslında çok önemli bir nokta. Çünkü onlar bizim en değerli kaynağımız ve artık onların kredibilitesini, değil mi Yonca Hocam? Aslında çok önemli bir nokta. Kredibilitesini şirket içerisinde sağlamak durumundayız. Hı hı. Artık çünkü onlar bulundukları görevin ilave olarak bu misyonu da üstlendikleri için kabul görmeleri çok önemli. Bunun için hani benim aklıma gelenler mutlaka, eğer bir program sonucunda bu iç eğitmenler, onların güzel bir şekilde duyurulması, bu program mutlaka bir lansmanının yapılması, o kişilere bence çok ciddi bir kredibilite kazandırılabileceğini düşünüyorum bu konuda. Sen ne dersin?
Ben şöyle eğitici eğitimi verdiğim şirketlerde zaman zaman şunu duyuyorum. O mutabakatı sağlamak da önemli. Sonuçta yaptığımız farklı bir iş var dedik ya, orada ekibimizde çalışanlar var, üst yöneticilerimiz var. Hani iç eğitmenlik yapacağı, bununla ilgili ekstra görev alacağı, aynı şekilde bir taraftan da bazen katılımcılar gelip diyor ki ya bunu keşke şirketim hani duyursa, böyle bilseler. Çünkü e, bu insanın hani statüsüyle ilgili orada hani önemli bir taraf. O yüzden senin dediğin gibi kredibilitesini arttırmak amaçlı. Bir de biraz kişiyi de o konuda motive etmek amaçlı önemli bir aşama aslında. Zaman zaman bunu atladığını görüyoruz şirketlerin. Ee, Ya ben hiç eğitmenlik yapıyorum ama hani ne oluyor falan, birazcık daha o değeri arttırmak, hem kendine karşı hem de yaptığı işe karşı o değeri arttırmak için bu bence dediğin gibi lansmanlar, bunun tanıtımının yapılması, şirket içinde, ekip içinde bilgi verilmesi oldukça önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bir hata daha, iç eğitmenden beklentilerin netleştirilmemiş olması. Evet. Yani burada baktığımızda da aslında az önce konuştuğumuz konularla da biraz bağlantılı. Hani şimdi iç eğitmenlik tarafında, tamam, daha doğrusu eğitmenlik tarafında işin bir aktarım tarafı var, bir de tasarım tarafı var. Şimdi zaman zaman şunu da bilmek lazım. Ben iç eğitmen olarak sadece gidip uzman olduğum konuda bir aktarım mı yapacağım? Yoksa bütün anlatacağım konuyla ilgili içeriği hazırlayacak mıyım? Akışı nasıl yapacağım? Yapısı nasıl olacak? İçini hangi donelerle dolduracağım? Şimdi bu iç eğitmenin görevi ise eğitmenin bunu biliyor olması lazım. İç eğitmenin görevi değilse kim hazırlayacak? Bu çok önemli bir ayrıntı aslında. Mutlaka aktarım kadar tasarım tarafı da çok önemli. Zaman zaman bunun çok atlandığını görüyoruz. Ama nasıl olsa deminki gibi konusuna hakim, çıksın, bildiği konuyu aktarsın deniyor. Öyle değil. O zaman yani eğitim bütünsel bir şey. Kişiye baştan sona en etkili şekilde vermek için o tasarım konusunun da çok etkili yapılması lazım. Eğitmen mi yapacak? İK tarafında bununla ilgili sorumlu olan biri var, o mu içerikleri hazırlayacak? Yoksa yine hani dış bir danışmanlık eğitim şirketinden böyle bir tasarım paketi mi alıyoruz? Bunu düşünmek lazım. O yüzden de bunun netleştirilmesi kesinlikle oldukça önemli. Evet, aslında şimdi tam da bunların üzerinden geçmişken istersen buradaki artık kritik adımları da bir gözden geçirelim. Yani insan iç eğitmen gelişiminin kritik adımlarına şöyle bir göz atacak olursak, Hı hı. evet Yonca Hocam ne dersin? Hani şöyle hemen bir Evet, yani şimdi biraz hataları konuştuk. Hani hataları dile getirmemizin sebebi sanki biraz da böyle hani birbirimizle soru cevap da yapıyormuşuz gibi. Aslında amaç bu, gitmek istediğimiz nokta burası. Biraz o kritik adımları şöyle stratejik bir şekilde belirleyelim. İç eğitmenleri hani o olur bu olur gibi yapmak yerine önce ben kurum olarak neden iç eğitmenlere sahip olmalıyım? Benim amacım ne? İç eğitmenlerden beklentim ne? Hatta bunların böyle yazılı bir şekilde e, elimizde de olursa kurumsal kütüphane yaratıyoruz aslında bir taraftan da kendimize. O amaç ve beklentileri belirlemek. Hemen arkasından adayları seçeceğiz. Aday seçimi tarafında birazdan Karin Hocam da girecek. Hani neler yapabiliriz, hangi aşamalarla o yolculuğu tamamlayabiliriz? Onları konuşacağız. Az önce bizim örnek verdiğimiz işte mülakat yapılması, assessment süreçlerinin olması, işte biraz daha adayın hani buna o isteğinin ortaya çıkarılacağı, yetkinliklerinin ortaya çıkarılacağı envanterler yapılması gibi süreçler olabilir. Konuşacağız ayrıntısını zaten. Eğitmenlerin gelişimi tarafında ne yapacağız? Eğitmeni aldık, seçtik. Oh senden çok iyi eğitmen olur dedik. Orada bırakmıyoruz. Geliştirmek için yine sunum becerisi tarafı, işin
katılımcı gözünden bakılması, içerik nasıl olacak, yapısı nasıl olacak, aktarım yaparken tasarım tarafı nasıl olacak, kendini tüm yani o iç eğitmeni tüm donelerle hazırlamak aslında bir taraftan da. Yine dördüncü bacakta az önce vurguladığımız taraf. Hani son hatada dedik ya bu çok hani olabiliyor. O yüzden de o içerik ve tasarım tarafının da o sürecinde iyi yönetilmesi lazım. Eğitmen mi yapacak? İnsan kaynakları tarafında bir sorumlusu var. O mu yapacak? Dış taraftan mı alacağız? Neye göre tasarlayacağız o içeriği? Hedefimiz ne? Çıktımız ne olsun istiyoruz o eğitime giren kişilerin? O yüzden bu bacakta da biraz orayı konuşmak lazım. Son olarak da tabii ki her yaptığımız işin sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bu sürdürülebilirliği, bu sistemin hem iç eğitmen tarafında hem de içerik tasarım tarafında daha sürdürülebilir olması için biraz daha işin içine eğitmeni de yenileyecek, içeriği de yenileyecek alanları katmak. Mesela 6 ayda bir belki o içeriği yenilemek, eğitmeni bir gözlemci olarak izleyip neleri daha iyi yapabilir, geri bildirimler vermek, o sürdürülebilir tutunmayı arttırmak için bunları yapmak da önemli diyoruz. Yine gelin Karin Hocam'la birlikte bizim taraftan bakalım. Biz nasıl bir yolculuk içerisinde neler yapıyoruz? Hem kendi içimizde hem kurumlarla yaptığımız eğitim süreçlerinde. Evet, aslında çok güzel bir noktayla aslında tam sürdürülebilirlik kısmını ön plana çıkarınca, yani aslında bunun sürdürülebilir olması için bu bir yolculuksa bu yolculuğun bütün adımlarını da çok iyi planlamak zorundayız. Aslında her şey girdiyle başlıyor. Yani o girdi aşaması dediğimiz şey amaçları, programda tamamlayacağımız noktaları, ihtiyaçları ve aynı zamanda da verileri ortaya koyacağımız, bunları birleştireceğimiz nokta. Bu girdiler bizim için çok önemli. Yani bu girdiler bizim iyi bir planlama yaparak başarılı iç eğitmenlere ulaşma hedefimizi ortaya koymamızı sağlıyor. Burada neler yapabiliriz dersek, mutlaka amaç ve beklentileri çok net bir şekilde ortaya koymalıyız. Hangi beceriler ihtiyaç duyuluyor geliştirilmesine veya yeniden kazandırılmasına, bunları bir defa kişisel değerlendirmelerle mutlaka ölçmek durumundayız. Yine assessment'lar burada elimizdeki önemli araçlar. Tüm değerlendirme araçlarını burada katmak işin çok daha objektif ve rasyonel verilerle ilerlemesini sağlıyor. Kişinin tecrübesi, yöneticisinden alacağımız görüşlerde ve mülakatlarla da bu kısmı mümkün olduğunca, yani burası çünkü işin tam olarak o yolculuğun rotasını belirlemek ve Çok doğru. çok doğru bir şekilde rotayı da ortaya koymayı da bütün verileri bir araya getirerek ortaya koyabiliyoruz. Bir sonraki aşaması aslında bunların her biri iyi bir yolculuk için pit stoplar. Yani birazcık böyle kendimizi güçlendirdiğimiz ve bir sonraki aşamaya daha güçlü devam ettiğimiz aslında istasyonlar. İkinci istasyonda bu farkındalığı oluşturmalıyız. Yani tüm bu elimizdeki verilerle artık adayın görüşmeler sonucunda hizalamalıyız. Bakalım her şey yolunda mı? Tüm bu hizalanma noktaları aslında bir checklist üzerinden de mutlaka bir defa gözden geçirilmesi gerekiyor. Programın lansmanı dedik. Yani iç eğitmenlere bir kredibilite kazandırılacaksa mutlaka programın da bir lansmanının yapılması lazım. Geri bildirim her aşamada var. Bu aşaması çok daha önemli çünkü artık çıkış noktasındayız. O geri bildirim çünkü o kişinin tüm bu programla ilgili olarak gelişim alanlarını görmesini ve o yolculuğunu çok daha sis olmadan önündeki bütün o her şeyi oradan kaldırarak ilerlemesini sağlayacak. Artık bu farkındalıklardan sonra deneyim, yani onu geliştireceğimiz aşama başlıyor. Ve gelişim programlarını devreye sokacağız. Bir yandan laboratuvar sınıflarda tıpkı karşısında gerçek katılımcının neler yapıyor, bunu bir gözlemleyip geri bildirimlerimizi vereceğiz, koçluk yapacağız.
Tandem eğitimler dedik. Hani biraz önce konuştuğumuz için çok detayına girmek istemiyorum. Hani bu kısım gözlem, gözlem, gözlem ve geri bildirimle inanılmaz gelişim yolculuğunda önemli istasyonlardan bir tanesi. İşin sürdürülebilirlik kısmı artık son istasyon. Burada kişiyi devamlı tazelemek, onun motivasyonu düştüyse tekrar motivasyonunu artırabilmek, geri bildirimle başka gelişim alanları varsa bunları da ortaya koymakla artık sonuca ulaştığımız ve çıktısında da başarılı eğitmenler ciddi bir öğrenim deneyimi yaratan bir süreci tamamlamış oluyoruz. Evet, Yonca Hocam, aslında baktığımızda çok detaylı. Hı hı. Hani burada bütün bu detaylar bizi aslında mükemmele doğru da ulaştırıyor. Ne dersin? Evet, kesinlikle katılıyorum. Beraber çıkmıştık bu yolculuğa, Karin Hocam, hatırlarsan. O yüzden de sadece eğitmenlik gibi düşündüğümüz zaman inanılmaz kişiyi de kurumu da bütün bu süreçlerin stratejik bir şekilde olması aslında geliştiriyor. Bir sonraki adımlara hazırlıyor. O yüzden de etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Zaten daha en başta senin de dediğin gibi o en baştaki süreç doğru bir şekilde işletilirse Evet. zaten sonrası çok daha rahat ve kolay geliyor. Çünkü elimizde öyle adaylar kalıyor ki iç eğitmen olarak gerçekten bu işi yapacak kişiler. O zaman o tutum olduğu zaman da o süreci çok daha keyifli, hızlı ve verimli bir şekilde devam ettirmiş oluyoruz. Şimdi eğitmenler tarafını konuşursak inanılmaz bir yolculuk var, inanılmaz bir gelişim yolculuğu var. Bunu yapan şirketlerimiz var. Biz çünkü birçok farklı sektörde, birçok farklı kurumla çalışıyoruz. Özellikle eğiticinin eğitimi tarafında içini senin burada belirtmiş olduğun donelerle doldurduğumuz farklı farklı eğitimler verebiliyoruz. Şimdi biraz daha derine gidelim o zaman. Biraz yetkinliklere girelim diyorsun Evet, yani. yani Peki. bir eğitmen bu yolculuğa çıkacaksa nasıl yetkinlikleri olsun? O yetkinliklere sahip bir eğitmen zaten bu yolculuğu başarıyla sonuna kadar götürecektir diyoruz. Dale Carnegie olarak eğitmen yetkinlikleri tarafında özellikle bizim bu yüz yüze tarafındaki yani sınıf içi eğitmenlerimizin sahip olması gereken yetkinlikler. Baktığınız zaman burada hani fasilitasyon ne demek tarafında kolaylaştırma, biraz daha sorularla, güçlü, düşündüren, katılımcıyı işin içine dahil eden sorularla katılımcıyı sürece, o eğitimin içine çekmek. Çünkü anlattığınız eğitimde faydayı siz söylediğinizde, eğitimin önemli olduğunu siz söylediğinizde bir etki olmuyor. Onlardan aldığımız zaman çok daha etkin eğitimler elde etmiş oluyoruz. O zaman fasilitasyon hem bizim hem karşı tarafın işini kolaylaştırmak. O yüzden daha güçlü, açık uçlu sorularla ilerlemek önemli. Koçluk yapmak tarafı da o zaten. Biraz daha koçvari yaklaşım. Yani eğitim anlatmak değildirin bizdeki bakış açısı. Koçvari yaklaşım diyoruz. Yine sorularla bir şekilde uygulamalarla, o uygulamadan sonra ne fark ettiklerine dair yine güçlü sorularla katılımcıyı işin içine dahil etmek. Buradaki geri bildirim biraz daha katılımcıyı aslında takdir etme tarafında da motive etme tarafında da vereceğimiz geri bildirimler. Biz zaten verdiğimiz o eğitime eğitmen olarak hakim olmalıyız. Kendimiz inanmalıyız. Sunum becerisi tarafında o sahnedeki duruşumuz, beden dili, mimiklerimiz, ses tonlamalarımız işin içine giriyor. İletişim ve insan ilişkileri tarafında zaten işin içinde biraz yardım etme tutkusu, biraz daha olumlu ilk izlenim bırakma, o iletişimi etkili bir şekilde kurup daha sonra sürdürülebilir insan ilişkilerine çevirme tarafında eğitmenin elinin güçlü olması lazım ki katılımcıda ne oluşturuyoruz o zaman? Olumlu bir ortam ve güvenilir bir ortam oluşturuyoruz. İşe bağlama belki yeni gelebilir size. İşe bağlama tarafında şu aslında. Bir uygulama yaptırdım, bir aktivite yaptırdım ve sonrasında onu öyle bırakmıyoruz.
Çünkü az önce ne dedim? Güldük, eğlendikle kalırız o zaman. Aa, çok güzel, çok eğlenceli şeyler yaptık falan. Peki neden yaptık? Biraz o farkındalığı yaratmak gerekiyor işe bağlama tarafında. Biz de burada diyoruz ki işe bağlama tarafı da güçlü olmalı bir eğitmenin. Yaptırdığı uygulama, aktivite, örnek çalışma, role play neyse vaka, ondan sonrasında biz bunu neden yaptık? Ne fark ettiniz? İşin içinde olunca nasıl hissettiniz? Bunu gerçek hayatta yaparsak bu sizin işinize, ekibinize, kurumunuza ne gibi faydalar sağlar gibi sorularla biraz daha orayı da iyi yönetmek gerekiyor. Ve son olarak tabii ki programı baştan sona uçtan uca hatta bence en iyi şekilde yönetmek de yine eğitmenin sorumluluğunda olan yetkinlik olarak sergilemesi gereken şeylerden biri. Çok güzel. Böyle güçlü yetkinliklere sahip olmamız gerekiyordu. Hadi bunlar vardı bizde, harika. İç eğitmenler olarak iç eğitmenlerinize vardı. Ama ne girdi hayatımıza pandemiyle birlikte? Sanal ortamlar girdi, online platformlar girdi. Duyup duyamayacağımız bir sürü işte Webex, Zoom, Skype, Microsoft Teams, bir sürü farklı platformlarda eğitimler veriyoruz. Her platformun içinde farklı araçlar var. Öyle sınıf içindeki kadar işler kolay olmadı en başta. Burada da dedik ki bizim özellikle Dale Carnegie olarak dijital eğitmen yetiştirme sertifikasyonlarımız da var. Hem biz aldık hem de kurumlarla da yapıyoruz. Orada da bu 4 güçlü yetkinliğin üzerinde duruyoruz. Bir kere teknik çeviklik. Sesim gitti, ekrandan düştüm, internet gitti, kapı çaldı oldu. Kapı çalması bile artık teknik. Çünkü orayı iyi yönetmek gerekiyor. O teknik tarafta neler oluyor, neler bitiyor ona iyi bakmak lazım. Hemen arkasından canlı yayın duruşu. Şimdi herkes arka planda düşünüyor. İlk başta başıma neler gelmişti. İşte bazen kamerayı açıyoruz, böyle gözümüzün içi sadece gözüküyor. Ya da işte ne bileyim duruşta sallanıyoruz, o oluyor, bu oluyor. O teknik tarafta da sanal ortamdayız fakat kameramız açık. O zaman yine katılımcının beni en iyi şekilde görebileceği şekilde, en azından şu üst beden diliyle kameraya bakarak herkes karşımdaymış gibi konuşmak. Yine beden dilini işin içine katmak. Burada biraz işin içine artık ses tonu giriyor. Çünkü bazen belki biz de kameramızı açmıyoruz. Ses tonuyla insanları işin içine dahil etmek çok daha önem kazandı. Hazırlık tarafında ne yapacağız online ortamda? Şimdi burada bir PowerPoint paylaşıyorsak eğer onun içinde ilgi çekici konuların olması. Hangi platformu kullanıyorum? Orada hangi araçları kullanabileceğim? Bazen yani mesela biz Webex platformunu kullanıyoruz. Onun içinde whiteboard var, çalışma yaptığımız, grup çalışması yapabiliyoruz, chat'i kullanıyoruz. Farklı bir sürü emojiler var, kullandığımız araçlar var. Ama bir gidiyoruz farklı bir ortama, Zoom'da bazıları yok ya da Teams'te bazıları yok. Şimdi biraz platforma da hazırlık yapmak lazım. Katılımcıyı işte grup çalışması mı yaptıracağım? Ekrana beyaz ekran açacağım, oraya yazmalarını mı isteyeceğim? Ona da bakmak lazım. Ve son olarak da bence bu zaten sınıf içinde de zaten olması gereken bir şeydi ama burada biraz daha zorlanıyoruz. Bakın şu anda herkesin kameraları kapalı. Bizi dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı, işin içindeler mi? Onları nasıl dahil edebiliriz? Bunun için de bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ben kendi geçmiş yıllarımdan hatırlıyorum bankada eğitim alırken. Böyle eğitmen sadece anlattığı durumlarda arkada yemek pişirme olayları olabiliyordu. Biraz daha işin içine kanalize olup eğitimden daha çok şey alabilmeleri için insanları o interaktiviteyle online ortamda da nasıl katabilirim? Buna da hazırlık yapmak lazım. Evet Karin Hocam. Evet Yonca Hocam, bütün yetkinlikleri aslında güzel örneklerle ortaya koyduktan sonra artık bakalım Dale Carnegie'nin bu alandaki tecrübesi 110 yıllık hani eğitim alanında bir tecrübesi var. Canlı sanal sınıf kısmında da her yıl 10.000 mezunumuz olduğunu söyleyerek artık tam da zamanında da programımızı tamamlamak için diyoruz ki, değil mi? Evet. Evet.
Dale Carnegie diyor ki bir eğitimi harikulade şekilde gerçekleştirmek için tüm bu özelliklerin birleşimine sahip olmak lazım. Fotoğrafta da görüyoruz. Yani biraz farklı farklı birçok özelliği bir arada getirmek gerekiyor. Değil mi? Ne dersin? Evet. Hocam ben bu sözünü, Dale Carnegie'nin sözünü sanal ortama geçtiğimiz dönemde LinkedIn'de paylaşmıştım. Bakınız Dale Carnegie bunu hani 100 yıllar önce sınıf içi eğitmenlik için söylüyordu. O zaman şimdi sanal ortamda eğitmenlik girdi. Daha neler olmalı diye inanılmaz yorumlar gelmişti. Şimdi biz İç eğitmenlik yolculuğu kadar aslında o iç eğitmenin de nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz ki sizler böyle bir stratejik planlama yaptığınızda bunu gözden kaçırmayın. Eğitmenlerin de yetkinlikleri neler olmalı, nasıl geliştirilmeli oraya da çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir eğitmenin bakın tek kişilik dev kadro gibi, bando gibi birçok özelliğe sahip olması gerekiyor. İK'lar olarak, eğitim gelişim bölümleri olarak bunları atlamamamız lazım. Peki. Ve tam da zamanında bitirmesi gerekiyor değil mi? 13-15'te de tam süremizde de biz de programın noktasını koyuyoruz ve detaylı bilgi için diyoruz ki gerek web sayfamızdan gerekse de danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel birlikte dinledik. Harika. Evet. Evet. Ben de herkese çok Sohbetler gelmeye teşekkür ediyorum. başladı. Evet. Evet, şahane. Güzel, kesinlikle hikayeleştirerek anlatmak da çok önemli. Hani o sadece sunumun içinde kalmaması lazım. O hakimiyetini bunlarla desteklemesi de kesinlikle çok önemli. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Ne kadar güzel beğendiğiniz ve teşekkür ettiğiniz için. Evet, Harika. kalabalık grup harika teşekkürler geliyor. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizlerle verimli oldu. Harika.